Tarihin derinliklerinde iki nehrin kucakladığı ve insanlığın en büyük maceralarından birine sahne olan Mezopotamya'nın bereketli topraklarında insanlık tarihinin akışını geri dönülmez bir şekilde değiştiren bir medeniyet doğdu. Sümerler. Fırat ve Dicle'nin can verdiği bu topraklarda Meze-öncü 4. bin yılın sonlarından itibaren tarih sahnesine çıkan bu esrarengiz ve yenilikçi halk yalnızca bir medeniyet kurmakla kalmadı, medeniyetin kendisini tanımladı. Onlar kil tabletlere kazıdıkları ilk kelimelerle sessiz geçmişi sese, karanlık zamanları tarihe dönüştürdüler. Karmaşık şehir devletleri, gökyüzüne uzanan basamaklı tapınakları, adalet ve düzen arayışındaki ilk kanunları ve evreni anlama çabalarıyla bilimden sanata, hukuktan dine kadar insanlığın üzerine yükseleceği temel taşlarını özenle döşediler. Kendilerinden sonra gelen Akkad, Babil, Asur gibi büyük Mezopotamya medeniyetlerini derinden etkilemekle kalmayıp, kültürel ve teknolojik DNA'larını binlerce yıl ötesine, bugünün dünyasına taşıdılar. Sümerler, medeniyet şafağının en parlak, en yol gösterici yıldızı olarak tarihteki sarsılmaz yerini almıştır. Sümerlerin kökeni, modern tarihçilik ve arkeolojinin en büyüleyici bilmecelerinden biridir. Eldeki veriler, onların Mezopotamya'nın yerli bir halkı olmadığını, Meze-öncü 3500'lü yıllarda bu coğrafyaya dışarıdan gelişmiş bir kültürle birlikte geldiklerini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak bu göçün başlangıç noktası, kesin kanıtların yokluğunda çeşitli teorilerin filizlenmesine neden olmuştur. En çok kabul gören ve üzerinde en çok durulan teori, Sümerlerin Aral Gölü çevresinden, yani bugünkü Orta Asya bozkırlarından geldikleridir. Bu teorinin en güçlü dayanağı dil bilimsel kanıtlardır. Sümerce, Sami veya Hint-Avrupa dillerinden tamamen farklı, kendine özgü, sondan eklemeli bir dildir. Bu yapı, Ural-Altay dil ailesiyle, özellikle de Türkçe ile dikkat çekici fonetik ve gramer benzerlikleri sergilemektedir. Sümerlerin kendi yazıtlarında rastlanan ve coğrafi bir kökene işaret edebilecek Aratta gibi isimler ve Arali'den geldik şeklindeki ifadeler bu teoriyi destekleyen önemli ipuçları olarak görülmektedir. Bununla birlikte alternatif teoriler de mevcuttur. Bir görüş, onların Kafkaslar üzerinden dağlık bir bölgeden Mezopotamya'ya indiklerini öne sürer. Bu teori, Sümerlerin dağ zirvelerine ziguratlar inşa etme geleneğini, ana vatanlarındaki coğrafi alışkanlıkların bir yansıması olarak yorumlar. Bir diğer olasılık ise deniz yoluyla Basra körfezinden gelmiş olmalarıdır. Bu teori, Dilmun yani muhtemelen kökenleri ne olursa olsun, Sümerlerin Güney Mezopotamya'ya vardıklarında karşılaştıkları manzara hem büyük bir potansiyel hem de zorluklar barındırıyordu. Burası nehirlerin yıllık taşkınlarıyla beslenen inanılmaz verimli topraklara sahipti. Ancak aynı zamanda yakıcı bir güneşi, yıkıcı selleri ve taş, maden, kereste gibi temel doğal kaynaklardan yoksun bir coğrafyaydı. Sümerlerin dehası tam da bu noktada ortaya çıktı. Zorlukları birer fırsata çevirdiler. Kamış ve kili kullanarak mimariyi, taşkınları kontrol altına alarak ve kanallar inşa ederek tarımı, olmayan kaynakları temin etmek için de ticareti icat ettiler. Böylece eşi benzeri görülmemiş bir medeniyetin temellerini çamurun ve suyun ortasında attılar. Sümer medeniyeti, merkezi bir imparatorluktan ziyade her biri kendi surları, tanrısı ve yönetimi olan bağımsız şehir devletleri, yani siteler federasyonu şeklinde örgütlenmişti. Her şehir teoride o şehrin koruyucu tanrısının mülkü kabul edilir ve bu tanrının yeryüzündeki temsilcisi olan bir rahip kral, En veya Ensi tarafından yönetilirdi. Zamanla artan savaşlar ve askeri liderliğin önem kazanmasıyla büyük adam anlamına gelen Lugal unvanı ortaya çıktı. Bu şehirler arasında su kaynakları, tarım arazileri ve ticaret yolları üzerindeki hakimiyet için sürekli bir rekabet ve sık sık savaşlar yaşansa da ortak bir dil, yazı, din ve kültür onları Sümerli kimliği altında birleştiriyordu. En önemli Sümer şehirleri medeniyetin kilometre taşları olarak öne çıkar. Uruk veya Erek, tarihin ilk gerçek metropolü olarak kabul edilen Uruk, milattan önce 4. bin yılda on binlerce insana ev sahipliği yapıyordu.
Gılgamış destanının efsanevi kralı Gılgamış'ın da hüküm sürdüğüne inanılan bu şehir, Anu'ya adanmış beyaz tapınak ve Inanna'ya adanmış Eanna kutsal alanı gibi devasa mimari komplekslere sahipti. Nüfusu, gelişmiş şehir planlaması ve anıtsal yapılarıyla Uruk, kentleşmenin ilk ve en görkemli örneğiydi. Ur, Ay tanrısı Nanna'ya adanmış ve Kral Urnammu tarafından inşa ettirilen Büyük Ur ziguratı ile tanınan Ur, güçlü bir siyasi ve dini merkezdi. Arkeolog Sir Leonard Woolley'in 1920'lerde burada ortaya çıkardığı kraliyet mezarlığı, Sümer medeniyetinin zenginliğini ve öbür dünya inançlarının karmaşıklığını gözler önüne serdi. Kraliçe Puabi'nin mezarından çıkan altın yapraklı başlıklar, lapis lazuli ve kornalin taşlarıyla süslü mücevherler ve Ur standardı gibi eserler, Sümer sanatının ve zanaatkarlığının zirvesini temsil eder. Derlik Lagash. Komşusu Umma ile girdiği sınır savaşlarıyla bilinen Lagash, tarihe önemli liderler armağan etmiştir. Kral Eannatum'un Umma'ya karşı kazandığı zaferi anlatan Akbabalar steli, tarihin ilk anlatısal anıtlarından biridir. Daha da önemlisi, Kral Urukagina'nın yaptığı reformlardır. Urukagina, yönetici ve rahiplerin halk üzerindeki yolsuzluklarını, keyfi vergilendirmeyi ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan ve tarihin ilk sosyal reformları olarak kabul edilen fermanlar yayınlamıştır. Nippur, askeri veya siyasi olarak hiçbir zaman en güçlü şehir olmamasına rağmen Nippur, Sümerlerin dini başkentiydi. Panteon'un baş tanrısı Enlil'in kült merkezi olan Ekur Tapınağı buradaydı. Bir kralın tüm Sümer üzerinde meşruiyet kazanabilmesi için Nippur'daki Enlil Tapınağı'nın onayını alması gerekirdi. Bu nedenle Nippur, şehirler arasında birleştirici ve kutsal bir rol oynamıştır. Eridu, Kiş ve Umma. Bu şehirler de Sümer dünyasında önemli roller üstlenmişlerdir. Eridu, Sümer geleneğine göre tanrıların yeryüzünde kurduğu ilk şehirdir. Kiş ise krallığın gökten indiği ilk şehir olarak kabul edilir ve erken dönemlerde siyasi bir üstünlüğe sahip olmuştur. Bu şehirler, merkezlerinde tanrılara adanmış, aynı zamanda birer gözlemevi, okul, arşiv ve tahıl ambarı olarak işlev gören basamaklı piramitler olan ziguratların yükseldiği, etrafları devasa surlarla çevrili karmaşık organizmalardı. Sümerlerde din, çok tanrılı bir inanç sistemine sahip olan Sümerler için, evrendeki her şey güneşin doğuşundan, nehirlerin taşmasına, hasadın bereketinden hastalığa kadar ilahi bir iradenin sonucuydu. Bu ilahi iradeyi yöneten, insan benzeri özelliklere sahip yüzlerce tanrı ve tanrıçaya tapıyorlardı. Bu tanrılar da insanlar gibi sever, kıskanır, öfkelenir ve entrikalar çevirirdi. Sümer Panteonu'nun zirvesinde büyük tanrılar yer alırdı. An veya Anu, tüm tanrıların babası ve atası kabul edilen gök tanrısı. Genellikle pasif bir rolde olsa da evrensel düzenin nihai kaynağıydı. Enlil, hava, rüzgar, fırtına ve yeryüzünün tanrısı. Nippur'daki kült merkeziyle Sümerlerin en güçlü ve saygı duyulan baş tanrısıydı. İnsanlığın kaderini belirleyen, bazen gazabıyla tufanı gönderen, bazen de lütfuyla kralları seçen oydu. Enki, bilgelik, sihir, sanatlar, zanaatlar ve tatlı suların tanrısı. İnsanlığın koruyucusu ve yaratıcısı olarak görülürdü. Pek çok mitosta Enlil'in sert kararlarına karşı insanlığa yardım eden kurnaz ve iyiliksever bir figürdür. İnanla, aşk, güzellik, cinsellik, savaş, tanrılarını memnun etmek ve onların öfkesinden korunmak Sümer toplumunun en temel amacıydı. Bu amaçla kurbanlar sunulur, dualar edilir ve tanrıların yeryüzündeki evleri olarak kabul edilen devasa tapınaklar inşa edilirdi. Bu tapınakların en görkemlisi olan ziguratlar, üst üste yerleştirilmiş teraslardan oluşan ve göğe doğru yükselen basamaklı kulelerdi. Kilden yapılmış bu yapılar, sadece dini birer merkez değil, aynı zamanda sembolik olarak yer ile gök arasında bir bağlantı, bir merdiven işlevi görüyordu. En tepesindeki küçük tapınağın, Tanrı'nın yeryüzünü ziyaret etmek için indiği yer olduğuna inanılırdı. Sümer mitolojisi, insanlığın varoluşsal sorularına yanıt arayan zengin bir anlatı havuzudur.
Gılgamış Destanı, ölümsüzlüğü arayan bir kralın trajik yolculuğunu, dostluk, kayıp ve insan olmanın kaçınılmaz kaderi temalarını işleyerek dünya edebiyatının ilk başyapıtı olmuştur. İnanla'nın yer altına inişi miti, ölüm ve yeniden doğuş döngülerini anlatırken, Ziusudra'yı anlatan tufan efsanesi gibi yaratılış ve felaket mitleri, daha sonraki birçok medeniyetin kutsal metinlerinde yankı bulacak olan anlatıların ilk ve orijinal hallerini oluşturmuştur. Sümerlerin insanlık tarihine yaptığı katkılar o kadar temel ve devrimcidir ki, onlarsız modern dünyanın nasıl şekilleneceğini hayal etmek zordur. Çivi yazısı. Şüphesiz en büyük icatları yazıdır. Milattan önce 3200 civarında tapınakların gelir gider kayıtlarını, depolanan malların envanterini tutma gibi tamamen pratik bir ihtiyaçtan doğmuştur. Başlangıçta nesnelerin piktogram denen basit resimlerinden oluşan bu sistem, zamanla daha hızlı yazabilmek için evrimleşti. Islak kil tabletler üzerine ucu üçgen şeklinde yontulmuş bir kamış kalem ile basılan işaretler çiviye benzediği için bu yazıya çivi yazısı denmiştir. Piktogramların yerini zamanla sesleri ve kavramları temsil eden soyut semboller aldı. Yazının icadı, bilginin birikimli olarak aktarılmasını, yasaların kaydedilmesini, edebiyatın ve bilimin doğmasını sağlayarak insanlık için bir bilinç sıçraması yarattı. Matematik ve astronomi. Sümerler bugün hala zamanı ölçmekte ve geometriyi kullanmakta borçlu olduğumuz 60'lık sayı sistemini geliştirdiler. Bir yılı 12 aya, daireyi 360 dereceye, saati 60 dakikaya ve dakikayı 60 saniyeye bölme fikri tamamen onlara aittir. Çarpma ve bölme tabloları hazırladılar, alan ve hacim hesaplamaları yaptılar, hatta ikinci ve üçüncü dereceden denklemleri çözebiliyorlardı. Zigguratları birer gözlemevi olarak kullanarak gök cisimlerinin hareketlerini metodik bir şekilde incelediler. Ay ve Güneş'i temel alan takvimler oluşturdular, gezegenlerin hareketlerini kaydettiler ve gökyüzünü takım yıldızlarına ayırarak burçları ilk defa onlar tanımladılar. Bu astrolojinin ve astronominin başlangıcıydı. Tekerlek, saban ve sulama teknolojisi. Tekerleğin milattan önce 3500'ler civarında ilk olarak çömlekçi çarkı olarak icadı ve daha sonra arabalara uygulanması, ulaşım ve taşımacılıkta bir devrim yarattı. Savaş arabaları askeri teknolojide üstünlük sağlarken, yük arabaları ticareti ve kaynakların taşınmasını kolaylaştırdı. Tarımda, toprağı daha derinden ve verimli işlemek için sabanı icat ettiler. En büyük mühendislik başarıları ise sulama alanındaydı. Fırat ve Dicle'nin yıkıcı taşkınlarını kontrol altına almak için setler, barajlar ve kilometrelerce uzunlukta karmaşık sulama kanalları inşa ederek kurak toprakları verimli tarlalara dönüştürdüler. Bu, tarımsal artığa ve dolayısıyla şehirlerin beslenmesine olanak sağladı. Metalürji ve mimari. Bakır ve kalayı karıştırarak çok daha sert, dayanıklı ve kullanışlı bir alaşım olan tuncu elde etmeyi başardılar. Bu buluş adını verdikleri Tunç çağını başlattı ve daha etkili silahlar, aletler ve zırhların üretilmesine imkan tanıdı. Taş kaynakları olmadığı için mimaride ustalaştıkları malzeme, seri ürettikleri kerpiç ve fırınlanmış tuğlaydı. Kemer ve kubbe gibi mimari formların ilk örneklerini kullanarak devasa yapılar inşa ettiler. Hukuk. Bireylerin hakları kanunla korunmalıdır fikrini ilk ortaya atanlar Sümerlerdi. Lagaş kralı Urukagina'nın reformları yolsuzluğa karşı ilk adımlar olarak bilinir. Ancak tarihin ilk kapsamlı yazılı kanun metni milattan önce 2100'lerde hüküm süren Ur kralı Ur-Nammu tarafından oluşturulmuştur. Hammurabi kanunlarından yaklaşık 3 asır önce yazılan bu kanunlar cinayet, toplumsal yapı, ekonomi ve sanat. Sümer toplumu keskin hatlarla bölünmüş hiyerarşik bir yapıya sahipti. Piramidin en tepesinde tanrıların yeryüzündeki vekilleri olan rahip krallar ve onların aileleriyle asiller yer alırdı. Onları toplumda büyük saygınlığa sahip olan rahipler, yüksek rütbeli askerler ve yazmanlar takip ederdi. Orta sınıfı zanaatkarlar, tüccarlar ve mülk sahibi çiftçiler oluştururdu.
Nüfusun büyük çoğunluğu ise tapınak veya devlet arazilerinde çalışan ortakçı çiftçiler ve işçilerden ibaretti. En altta ise genellikle savaş esirlerinden veya borçlarından dolayı köleleşmiş insanlardan oluşan bir köle sınıfı bulunuyordu. Ekonominin can damarı tarımdı ve tapınak merkezli bir yeniden dağıtımcı ekonomi hakimdi. Üretilen arpa, buğday, susam ve hurma gibi ürünlerin fazlası merkezi bir ambar olarak işlev gören tapınaklarda toplanır ve buradan halka, çalışanlara pay olarak dağıtılırdı. Bu tarımsal zenginlik canlı bir ticareti doğurdu. Sümerler kendilerinde bulunmayan kereste, bakır, kalay, altın, gümüş ve lapis lazuli gibi değerli taşları getirmek için Anadolu, Suriye, İran, Umman ve hatta Hindistan ile karmaşık ticaret ağları kurdular. Sümer sanatı büyük ölçüde dini amaçlara hizmet eder ve işlevsel bir karaktere sahipti. Heykelde tapınaklara adak olarak sunulan, dua pozisyonunda duran, iri ve fal taşı gibi açık gözleriyle tanrılarına olan ebedi bağlılıklarını ifade eden orant, yani dua eden kişi heykelleri yaygındır. Kabartma, yani rölyef sanatında, savaş ve zafer sahneleri, dini ritüeller ve mitolojik olaylar işlenmiştir. Ancak Sümerlerin en özgün sanat formu silindir mühürlerdir. Genellikle değerli taşlardan yapılan bu küçük silindirlerin üzerine negatif olarak oyulmuş minyatür sahneler, ıslak kil üzerinde yuvarlandığında pozitif bir görüntü oluştururdu. Her bireyin kendine özgü mührü, bir imza ve mülkiyet işareti olarak kullanılırdı ve bu mühürler Sümer mitolojisi ve günlük yaşamı hakkında paha biçilmez bilgiler sunar. Çöküş ve ölümsüz miras. Sümerlerin Güney Mezopotamya'daki siyasi egemenliği M.Ö. 2. bin yılın başlarında çeşitli faktörlerin birleşimiyle sona erdi. Şehir devletleri arasındaki sonu gelmeyen iç savaşlar onları dış tehditlere karşı savunmasız bıraktı. Kuzeyden gelen Sami kökenli Akatlar ve daha sonra batıdan gelen Babilliler Sümer şehirlerini birer birer ele geçirdiler. Bunun yanı sıra ekolojik bir felaket de çöküşü hızlandırdı. Yüzyıllar boyunca uygulanan yoğun sulama tarımı toprağın tuzluluk oranını artırarak verimini düşürdü. Özellikle tuza karşı hassas olan buğday tarlaları yok oldu ve yerini daha dayanıklı olan arpaya bıraktı. Bu tarımsal kriz ekonomik ve sosyal yapıyı derinden sarstı. Milattan önce 2004'te Ur şehrinin Elamlılar tarafından yıkılmasıyla son bağımsız Sümer hanedanlığı da tarihe karıştı. Sümerler siyasi bir güç olarak ortadan kalktı ve Sümerce günlük konuşma dili olmaktan çıkarak yerini Akatça'ya bıraktı. Ancak bu bir son değil, bir dönüşümdü. Sümerler tarih sahnesinden çekilseler de kurdukları medeniyetin ruhu ve mirası ölümsüzleşti. Onları fetheden Akatlar, Babilliler ve Asurlular Sümer kültürüne derin bir hayranlık duydular. Onların çivi yazısını sadece isimlerini değiştirerek tanrılarını, mitlerini, bilimsel bilgilerini ve hukuk anlayışını benimsediler ve daha da geliştirdiler. Sümerce, Babil ve Asur'da binlerce yıl boyunca bir din, bilim ve edebiyat dili olarak okullarda öğretilmeye devam etti. Tıpkı Orta Çağ Avrupa'sındaki Latince gibi. Yazıdan tekerleğe, hukuktan astronomiye, şehir devletinden organize dine kadar insanlığın attığı en devasa adımların altında tarihin bu gizemli ve öncü halkının silinmez imzası vardır. Onların Gılgamış'ta sorduğu varoluşsal sorular, Urukagina'da aradığı adalet ve ziguratlarında yöneldiği gökyüzü, kendilerinden sonra gelen tüm medeniyetlere ilham verdi. Sümerler sadece bir medeniyet değil, medeniyetin kendisinin başlangıç koduydu. İnsanlığın beşiğini sallayan ve geleceğin ufkuna ilk ışığı tutan ölümsüz öğretmenlerdi.